Elinde sadece tek bir fotoğraf var ama sana o fotoğrafın başka açılardan çekilmiş halleri de lazım. Bunu nasıl yapacaksın? Şimdi sana bunu nasıl yapabileceğini göstereceğim. Üstelik prompt bile yazmadan, üstelik ücretsiz. Bunun için Gemini altyapısında çalışan bir uygulama yazdım. Adı AI Angle Generator, yani yapay zeka açı oluşturucu. Bir tane fotoğraf veriyorsun, o sana bir sürü değişik fotoğraf üretiyor. Gel nasıl çalıştığına bir bakalım. Uygulamayı kullanmak için contecrea.com'a giriyorsun. Burada arama bölümü var. Buraya Angle yazıyorsun. AI Angle Generator en üstte çıkıyor. Böyle bir ekran karşılıyor seni. Burada bazı temel bilgiler var. Burayı okumanı tavsiye ederim. Hem bunun ne olduğunu anlatıyor, hem de en iyi sonucu alabilmek için dikkat etmen gereken bazı püf noktalarından bahsediyor. Ben yine de burada sana anlatacağım. Buradan uygulamaya gidebilirsin. Uygulamamız bu. Gördüğün gibi son derece basit bir arayüzü var. Buradan görselimizi ekliyoruz. Ben bu görseli Envato'dan indirdim. Böyle bir hanımefendinin bir fotoğrafı. Ormanlık bir alanda çekilmiş. Ben bunu buraya yüklediğim zaman ve buradan başlat butonuna bastığım zaman uygulama önce bu fotoğrafı bir analiz ediyor. Bakın, analiz ediyor diyor. Ondan sonra farklı açılardan fotoğraflarını oluşturmaya başlıyor. Bu kısmı biraz hızlandırdım. Bir görelim. Bak, pozları da değiştiriyor. Şöyle düşün. Sanki sen orada bir fotoğrafçısın. Bu fotoğrafı çektiğin gün, aynı günkü fotoğraf çekiminde başka hangi açılardan çektiysen onları da sana gösteriyor. Alt açıdan, üstten, arkadan, yandan, çaprazdan, bunların hepsini sana veriyor. Gerçekten çok işe yarayan bir uygulama. Bak, arkadan gösterdi. Bunun nasıl olduğunu yapay zeka tahmin ediyor. Berenin arkası böyledir, saçı arkadan böyle görünüyordur. Çantanın arkası böyledir. Vesaire gibi. Hatta bazı yakın çekimlerde arka plandaki bulanıklığı daha fazla arttırıyor. Alan derinliğini daha fazla veriyor. Bu tamamen yapay zekanın yetenekleriyle alakalı bir şey. Bu Nano Banana'yı kullanıyor bunu üretirken bu arada. Nano Banana Pro'yu değil, Nano Banana'yı kullanıyor. Şimdi neler üretmiş bir bakalım. Bu ilk görselimiz, zaten ona verdiğimiz görsel. Böyle etrafındaki siyahlıklar onun fisheye diye adlandırdığı şey. Tam olarak fisheye değil aslında, çok güzel yapmıyor ama yapmış. Alttan bir açı, yine tam karşıdan bir açı. Hepsini kullanmak zorunda değilsin. Kadının arkası çapraz dönükken, hafif üstten çapraz bir açı, tam arkasından yukarıdan çekilmiş, tam arkasından ön hizasından çekilmiş, biraz daha yakın çekilmiş, yüze yakın bir açı, daha çok çantaya odaklanmış bir açı. Eğer durdurmasaydık çok daha farklı açılar üretmeye devam edecekti. Belki tam tepeden, daha alttan, daha yakın, daha uzak açılar üretmeye devam edecekti. Daha farklı açılar lazımsa daha fazla beklersen daha fazla görseller üretir, istediklerini indirebilirsin. Şimdi bir de farklı bir şeyle deneyelim. 1-2 gün önce Instagram hesabımda şöyle bir video paylaşmıştım. Belki görenleriniz olmuştur. Bunu nasıl yapıldığını burada anlatıyorum şu anda. Bunu bu uygulamayı kullanarak yaptım. Şimdi bu fotoğrafı Unsplash'ten indirdim. Çok güzel bir araba fotoğrafı. Arabanın kendisi de çok güzel, fotoğraf da çok güzel. Fotoğrafı dikey olarak kestim. Fotoğraf dikey değildi. Şimdi bu fotoğrafı ben buraya dikey olarak yüklüyorum. 9'a 16. Neden? Çünkü bana ürettiği görseller de dikey olsun istiyorum. Bu uygulamalarda sen ona hangi en boy oranında fotoğraf verirsen sana çıkaracağı sonuçta o en boy oranında olacak. Yani ben burada dikey bir fotoğraf veriyorum. Bana vereceği görsellerde, çıktılarda dikey olacak. Yatay verseydim yatay olurdu. Eğer siz dikey bir fotoğraf vermesini istiyorsanız size yükleyeceğiniz görselin mutlaka dikey olmasına özen gösterin. Kaça kaç verirsen o şekilde alırsın. Şimdi başlat diyorum. Önce analiz ediyor. Bu kısmı yine hızlandırıyorum. Bir bakalım. Arabanın çapraz üstten çekilmiş hali, sol fara zoom yapılmış hali, arkadan çekilmiş, arka fara yakın çekim, tekrardan sol çaprazdan çekim, tam karşısından çekim. Bunun nasıl görünmesinin gerektiğini yapay zeka tahmin ediyor ve çok iyi tahminlerde bulunuyor gerçekten. Nano Banana bu konuda gerçekten çok başarılı. Evet, şimdi bunu durduruyorum. Bu fotoğrafları indiriyorum. Hepsini indirdim. Şöyle bir bakalım. Gerçekten çok güzel fotoğraflar. Dokusu çok güzel, renkleri çok güzel. Yüklediğim fotoğraf nasılsa ürettiği fotoğraflarda aynı özellikleri taşıyor. Şimdi fotoğraflarımız hazır. Elimizde bir sürü farklı açıdan çekilmiş fotoğraflar var. Peki bu videoyu nasıl yapıyoruz? Bunun için Start Frame, End Frame özelliğini kullanıyoruz. Bunu pek çok uygulamada yapabilirsiniz. Google'ın Veo 3.1 uygulamasında da bu özellik var. Karelerden fotoğraf oluşturup başlangıç ve bitiş fotoğrafını ekleyip arada ne yapması gerektiğini yazarak başlangıç ve bitişleri oluşturabilirsiniz. Ama ben şimdi Kling'i kullanacağım. Kling AI ücretli bir site ama fiyat performans olarak bence gayet uygun. Çok iyi sonuçlar veriyor. Bir Çin yapay zeka sitesi. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Fena değil fiyatları.
herkese göre olur mu bilmiyorum. Ama alternatiflerine göre, muadillerine göre ben uygun olduğunu düşünüyorum. Bir bakın, eğer pahalı geliyorsa Google'ın AI Pro'sunu ya da AI Plus'ını kullanabilirsiniz. Onda da sınırlı sayıda bu tip videoları yapmanıza izin veriyor. Kling'e geldim. Buradan video oluşturma aracını seçiyorum. Üstte AI Video Generator'ın yanında bir kutu var. Buradan modeli seçmeniz gerekiyor. Start Frame, End Frame özelliği sadece 2 modelde var. Bunlardan bir tanesi Video 2.5 Turbo, bir tanesi de Video 2.1. Ben Turbo olanı seçiyorum çünkü daha az kredi harcıyor ve daha hızlı üretiyor. Öncelikle Add a Start Frame yazan yerden ilk karemi buraya alıyorum. Buradan da ikinci kareyi seçeceğim. Şimdi ilk kareden ikinci kareye giderken çok fazla dolaşmaması için biraz yakın bir yer seçiyorum. Yani buradan tam karşısına doğru bir kamera hareketi gelsin istiyorum. Buraya da kamera move yazıyorum. Kamera hareketi zaten ilk kare ile ikinci kare arasında olacak sadece bir kamera hareketiyle. Kling'in bu özelliğini daha önce Yıldızlarla Selfie videosunda anlatmıştım. Onun linkini de buraya bir yere bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aşağıya açıklamaları da bırakıyorum. Evet. Bu arka planda videoyu üretirken bir yandan biz de seçim yapmaya devam edebiliriz. Şimdi yapmamız gereken önceki son kareyi şimdiki ilk kare yapmak. O yüzden bu ortada gördüğün Flip butonuna basıyorum. Flip butonu bunların yerini değiştiriyor. Artık az önceki son kare şimdinin ilk karesi oldu. Az öncenin ilk karesi de şimdinin son karesi oldu. Buradaki son kareyi artık kullanmayacağımız için bunu siliyorum ve yeni bir fotoğraf ekliyorum. Şimdi arabanın önündeydik. Buradan biraz daha sağa doğru gelsin. O akışı düzgün bir şekilde yapalım. Bu sağ çaprazdan olan fotoğrafı seçiyorum. Prompt'u hiç değiştirmiyorum. Yine Generate butonuna basıyorum. 5 saniye olarak kurguladım her bir geçişi. 10 saniye de yapabilirsiniz ama bence 5 saniye yeterli. Şimdi tekrardan flip diyorum. Tekrardan az öncenin son karesi şimdinin ilk karesi oldu. Ve ikinci kareyi silip yeni bir fotoğraf yüklüyorum. Ve bunu sürekli olarak devam ediyorum. Şimdi videolar hazır. Bunları oluşturma sırasına göre isimlendirerek bilgisayara kaydediyorsun. İlk video 1, ikinci video 2 diye gidiyor. Bütün videolar oluştuktan sonra ve bütün videoları indirdikten sonra CapCut ya da Premiere Pro gibi ya da başka bir video kurgu uygulamasına giriyorsun. Hepsini arka arkaya koyuyorsun. Altına bir tane müzik koyuyorsun ve render alıyorsun. Bu kadar basit. Şimdi sürekli her videoda contentcrea.com'u anlatıyorum biliyorum ama contentcrea.com'daki tüm içerikleri ben oluşturuyorum zaten. Oradaki tüm uygulamaları Gemini Canvas içinde çalışacak şekilde ben yazıyorum. Bu uygulamaları ben kendim de kullanıyorum. Herkes kullansın diye bir şekilde hepsini bir arada bulabilsinler diye bu web sitesini oluşturduk. İçinde hem çok kullanışlı ve işe yarar uygulamalar var, hem eğlenceli, keyifli uygulamalar var, hatta oyunlar da var. contentcrea.com'u sık kullanılanlara eklemeni tavsiye ediyorum. Gerçekten hem profesyonel hayatta işine çok yarayacak. Eğer bir tasarımcıysan, bir e-ticaretçiysen bunları kullanabileceksin. İstediğin kadar kullanıyorsun, ücretsiz. Ya da sadece eğlenmek istiyorsan, sadece keyifli şeyler üretmek istiyorsan yine girip buradan uygulamaları kullanabilirsin. Yapay zeka ile ilgili bir şey yapmak istiyorsan contentcrea.com'u mutlaka sık kullanılanlara eklemeni tavsiye ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiysen kanala abone ol, videoyu beğen ve bildirimleri aç. Ayrıca beni X'ten ve Instagram'dan da takip et. Onların bağlantılarını da açıklamaya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.